Merhaba arkadaşlar, tatil dönüşü ilk videoyla karşınızdayım. Bu videoda uzun zamandır aklımda olan elektrikli araçlar için bir hesaplama uygulaması yapacağız. Sonrasında da bu yapmış olduğumuz uygulamayı bir VPS'e deploy edeceğiz. Dolayısıyla internete açacağız. Kanalda ilk kez uçtan uca böyle bir video olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Bir an önce başlayalım istiyorum çünkü anlatmak istediğim bayağı bir konu var. Öncelikle ben çok sizi bekletmemek adına bir prompt hazırladım. Direkt onu buraya paste edeyim. Sonrasında üzerine konuşalım. Promptta şu yazıyor: elektrikli araçlar için bir hesaplayıcı yapmak istiyorum. Her hesaplayıcının ayrı bir sayfası olsun. Ana sayfadan seçtiğim hesaplayıcıya gideyim. Başlangıç için aşağıdaki hesaplamalar olsun. İşte yolculuk maliyeti, kilometre başına maliyet, menzil tahmini, şarj süresi diye 4 tane ben temel aklımdaki hesaplama yöntemini söyledim ona. Uygulamayı Next.js ve Shadcn kullanarak modern ve responsif şekilde tasarla. Tasarımı hareketlendirmek için de ikonlar ve animasyonlar kullan dedim. Uygulamada şunu yapmak istiyorum ben. Bu arada bu videoda ilk versiyonunu yapacağız. Yani aslında biz deployment pipeline'ını oluşturacağız. Sonrasında bu uygulamayı zaman içinde ben aklımda çeşitli fikirler var. O yönde geliştirmek istiyorum. Kabaca şunu yapıyor bu uygulama. Yapacak daha doğrusu. Ben diyelim ki yolculuğa çıkacağım. 5000 kilometre yol yapacağım ortalama. Aracımın ortalama tükettiği enerjiyi biliyorum. Yoldayken alacağım enerji miktarını da biliyorum. Hesaplayıcıya giriyorum bunları. Hesaplayıcı da bana diyor ki senin bu yolculuğun tahminen 5000 lira tutar, 10.000 lira tutar. Ya da işte kilometre başına ne kadar enerji harcamışım bunu hesaplamak istiyorum. Ya da bu araba mevcut durumda ne kadar bir menzile sahip bunu hesaplamak istiyorum. Bu şekilde küçük küçük hesaplayıcılar olacak. Tabii sonradan ben buna katma değerli dediğim gibi aklımdaki servisleri de eklemek istiyorum. Bakalım ne olur gelecekte. Bu video bittiğinde biz şunu öğrenmiş olacağız. İşte sıfırdan uygulama nasıl geliştiriyoruz? Geliştirdiğimiz bu uygulamayı internetteki bir VPS'e nasıl koyuyoruz? Ve biz bunu sonrasında nasıl yaptığımız değişiklikleri internetteki uygulamamıza gönderiyoruz? Bu temel mekanizmaların modern şekilde nasıl yapılıp yönetildiğini anlatmaya çalışacağım. VPS için ben Hostinger'i tercih ettim. Tercih etme sebeplerim aslında hem uygun fiyatlı olması hem güvenilir performansa sahip olması. Zaten sektördeki en eski sağlayıcılardan bir tanesi ve dünyanın en büyük sağlayıcılarından bir tanesi. Arayüzler inanılmaz kolay. Ben görece uzağım bu işlere ama hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Sezgisel bir şekilde öğrenebildiğim şeyi, VPS yönetme sürecini. Bir problem olduğunda 7/24 müşteri hizmetlerine yazabiliyorsunuz, destek alabiliyorsunuz. Bu da bence çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki biz denemek istiyoruz Hostinger'i. Servisi alıyoruz. Eğer beğenmezsek ya da başka bir problem olursa 30 gün içerisinde paramızı iade ediyorlar. Bu da bence gayet önemli bir tercih sebebi. Hostinger.com/Abdullah10 koduyla gittiğinizde bu Hostinger'in VPS hosting sayfasına düşeceksiniz. Burada aşağıda fiyatlandırmaları görüyorsunuz. En popüler plan KVM2 planıymış. 2 tane CPU çekirdeği varmış. 8 GB RAM'i varmış. 100 GB da NVMe diski varmış. 8 TB da band genişliği veriyormuş. Bu arada bilmeyenler için şunu söyleyeyim. VPS sanal bilgisayar demek. Yani siz bu bilgisayarı alıyorsunuz. İçinde bir işletim sistemi var bunun. Linux dağıtımı. İstediğiniz kadar web sayfasını burada host edebiliyorsunuz. İşte bu yazdığınız mobil uygulamanın bir backend'i de olabilir. Normal landing page'iniz de olabilir. Bir WordPress uygulaması da olabilir. Ya da ne bileyim N8N de olabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla planı seç diyelim. Sepetimize eklendi KVM2. Buradan periyodu seçiyoruz. Diyelim ki 12 aylık seçelim. Eğer otomatik yedekleme hizmet almak istiyorsak aylık $6 verip bu hizmeti de alabiliyoruz. Bunlar yapacağınız işe göre tabii değişkenlik gösterir. Server'ın location'ını seçiyoruz. Şu anda Almanya'ymış. 71 milisaniye ile bize en yakın olan lokasyon. Aşağıda da şunu seçiyoruz. Bu satın alacağımız VPS'in içinde normal bir Linux dağıtımı mı olsun direkt? Geri kalanını ben halledeceğim diyerekten. Ya da bir kontrol paneli mi kurulu gelsin? Bunlar hep template bu arada. İşte Dogploy olabilir, Coolify olabilir, cPanel olabilir, Plesk olabilir. Ben Dogploy'u kurdum öncesinde. Çünkü size anlatacağım konuya daha uygun olduğunu düşündüm. Ve açıkçası başka şeylerle de uğraşmak istemedim. Uygulamaların içinde 1065 tane uygulama var. Yani siz direkt aldığınız makineyi bir Hermes agent olarak da kurabilirsiniz. İşte içinde Docker olan, trafik olan bir servis olarak da, uygulama olarak da kurabilirsiniz. N8N de kurabilirsiniz. Burada bir sürü şey var, uygulama var. Kurduktan sonra continue diyorsunuz ve satın almayı gerçekleştiriyorsunuz. Eğer Abdullah 10, şöyle yazalım şuraya. Abdullah 10 kupon kodunu da kullanırsanız apply diyelim. %10'luk bir indiriminiz oluyor. Dolayısıyla $129.47 bu servisi alabiliyorsunuz. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Ben şimdi video uzamasın diye öncesinde bu işleri hallettim. Gideyim
panelime. Oradan devam edelim. Bu açılana kadar biz şeye bakalım. Uygulamamız ne durumda diye. Şöyle. Uygulamamız da bitmiş. Uygulamaya bir bakalım önce. Şöyle. Hatta run diyelim şuradan. Bakalım uygulama neye benziyor. Şöyle tıklayayım. İnşallah güzel bir şey yapmıştır. İlk versiyon diye çok da kötü bir şey olmasını istemiyorum açıkçası. Her zamanki gibi AI renkleri. Çok önemli değil. Yolculuk maliyeti diyor. Kilometre başına maliyet. Gayet iyi. Şuna tıklayalım. Yolculuk maliyetine. Daha yeni yoldan geldik. Bakalım ne kadar tutarlı hesaplıyor. Bizim arabanın ortalama tüketimi 17 kWh'tı. Kaç kilometre gittik? Yanlış hatırlamıyorsam 2200 kilometre gittik. Yine yanlış hatırlamıyorsam 14 TL'lik de bir şeyimiz oldu. Maliyetimiz oldu. Evet. Gördüğünüz üzere 5236 liralık bir toplam maliyet çıkardı bize ki çok yakın gerçekten. Sonuçta biz buraya ortalama bir birim şarj fiyatı yazdık. Dediğim gibi buraları ben ilerleyen versiyonlarda güncellemeyi düşünüyorum. Gayet güzel. Vallahi sevdim açıkçası, en azından çalışıyor. Şarj süresine tıklıyoruz. Gayet güzel. Şimdi şunu yapmasını isteyeceğim AI'den. Uygulamayı Dockerize edip Docker Compose dosyasını oluştur. Enter diyelim. Bu Dockerize etsin. Bu sırada da ben şeye gideyim. GitHub'a gidelim. Bir tane şey oluşturalım. Repository. Buna ne demiştik biz uygulamanın adına? EV Calculator demiştik. EV-Calculator diyelim. Görünürlük gizli olsun. Create Repository diyelim. Tamam. Şimdi bu da Dockerize etsin şeyi. Ne derler, uygulamayı. Şuradan hatta geldi. Ne yapmış? Tamam. Dockerize etti. Kanalda Docker'la ilgili videolar var. Docker'ın ne olduğuna, nasıl çalıştığına çok girmeyeceğim. Biz uygulamamızı Docker konteyner olarak çalıştıracağız VPS'in içerisinde. Bu bitene kadar biz Git hesabımızı şeye bağlayalım. Şu remote add origin komutunu kopyalıyorum. Şuraya geldim. Şuraya bir tane daha şey açalım. Command D diyelim. Şuraya şey diyeceğiz şimdi. Ne oldu? Bir akıl gitti. Şu bitirsin de en iyisi öyle yapalım ya. npm run build dedi şimdi. Şey deniyor. Oluşturmuş olduğu Docker'ı deniyor. Burada fazla vakit kaybetmemek için şu Hostinger'e bir daha gidelim. Hostinger'in sadece VPS değil, farklı hizmetleri de var. Zaman içinde onlara da göz atarız. VPS'e tıklıyorum. İşte benim aldığım VPS bu. Belleği var, CPU'su var, diski var dediğim gibi. Yönet diyoruz. Orca izin veriyorum. Her şeye izin veriyoruz arkadaşlar. Yönet diyelim. Deploy dediğim gibi kurdum. Dolayısıyla Deploy'un yönetim paneline gidiyoruz. Burası artık benim IP'm üzerinde çalışan, benim VPS'im üzerinde çalışan servisim. Buraya bir tane proje oluşturacağım. Create proje diyelim. Adı EV Calculator olsun. Create diyelim. Bir tane servis oluşturmamı istiyor. Buradan direkt application olarak, database olarak işte MySQL, Redis ne lazımsa bunlar hep hazır geliyor. Bir sürü template var. Biz Compose, Docker Compose olarak şey yapacağımız için, deploy edeceğimiz için frontend diyelim buraya. Docker Compose'u seçiyoruz. Burada başka ne varmış? Stack diye de bir şey varmış. Create diyelim. Tamam, uygulamam buraya kadar geldi, oluştu. Şöyle frontend'e tıklayayım. Şimdi şunu yapacağız. GitHub hesabımız üzerinden uygulamamızı buraya bağlayacağız. Fakat öncesinde şunun bitmesi lazım. Derken hala daha bitmedi. Ne yapıyor anlamadım. Uygulamayı yapması daha kısa sürmüştü. Öyle söyleyeyim. Ne diyor? Docker build bağımlılık kurulumu tamamlandı ancak 120 saniye zaman aşımına takıldı. Cache kullanıldığı için daha uzun timeout ile build tamamlatıyorum. Ya buna gerek yok aslında ya. Bunu yapma, gerek yok ya. Dur. Tamam. Durdurduk. Şimdi şey yapacağız. Buraya değil tabii ki. Şuraya gidelim. Git add diyeceğim. Git commit, hatta direkt şuradan da yapabiliriz. Gelelim. Şuraya bir tane commit mesaj yazalım. Ben şu şeyi kopyalamıştım gerçi. Şunu tekrar kopyalayayım. Şuraya paste edelim. Burada şunu diyoruz. Senin GitHub üzerinde bir repon var. Yaptığım değişiklikleri oraya gönder diyorum. Yazdı commit mesajını. Publish diyoruz. Ne oldu? Hata oldu. Bir daha publish diyelim. Tamam, gönderdi. Geliyorum GitHub'a. Yeniliyorum burayı. Gördüğünüz gibi yaptığım değişiklikler GitHub'a geldi. Dolayısıyla artık GitHub'la hiçbir işim yok. Deploy'un içerisine gidiyorum. Burada benim GitHub account'um var. Yani GitHub'a hak verdiğim için bütün GitHub repository'lerimi burada görebiliyorum aslında. Buradan deploy etmek istediğim repository'yi seçiyorum şimdi. EV Calculator'ı buluyorum. İşaretledim. Şöyle kapatalım. Hangi branch? Main branch'i. Burada farklı bir branch stratejisi izleyebiliriz. Docker Compose'umun pet'i zaten burası. Trigger type on push. Bu şey demek.
Ben push ettiğimde trigger olup deploy edecek. Tamam, save edelim. Tamam, save ettik. Şimdi geliyorum buradan deploy diyorum. Yani o Docker Compose dosyasını alıp aslında çalıştırıp Docker konteynerini ayağa kaldıracak. Şuradan deployments'a gelip şeye bakabiliyoruz. Loglara ne yapıyormuş? Docker Compose'u işte çalıştırıyor şu anda. Çalıştırmış. Generate ediyormuş. Bitti herhalde. Da bitmeye yakın yok. Ne diyor? Port is already allocated diyor. Hiç uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Docker Compose dosyasına geliyorum. Şunu 3000 değil de mesela 3030 yapalım. Kaydedelim. Değişiklikleri tekrar gönderelim. Stage diyelim. Port değiştirildi diyelim. Hadi. İsim uyduramadım. Push diyelim tekrar. Zaten otomatik tekrar başlayacak deployment. Zaten tüm olay bu. Derken hemen zart diye gördüğünüz gibi oldu. Şöyle general diyelim. Tamam, bir problem gözükmüyor şu anda. Yeşil. Fakat şu anda bu uygulama konteynerin içinde çalışıyor. Bizim bunu dışarıya açmamız lazım. Dolayısıyla bir domaine ihtiyacımız var. Buradan add domain diyoruz. Servisimizi seçiyoruz. EV Calculator. Eğer kendi domainimizi yönlendireceksek buraya domainimizi yazıyoruz. Ama burada servisi de var. SSS Sleep diyebiliyorsunuz. Ücretsiz bir domain servisi var. Rastgele bir domain oluşturdu bize. Burada ekstra bir şey yapmamız gerekmiyor. Eğer HTTPS kullanacaksak burayı aktif ettikten sonra alttan Let's Encrypt ya da kendi sertifikamız, onu yüklüyoruz. Bu domain HTTPS'i desteklemediği için onu kullanmıyorum şu anda. Create ettik. Şimdi valid diyelim. Evet, doğrulandı DNS'imiz. Şurada zaten diyor. Yeniden diyor yapmanız lazım. Gelelim şuraya. Yeniden deploy diyelim. Confirm diyelim. Yapsın deploy'unu. Yaptı. Domaine geliyorum tekrar. Şuna tıkladığımda uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Continue diyelim. Ve gördüğünüz gibi uygulamamız artık internette. Hatta şunları direkt kapatabiliriz. Uygulamamız internette şu anda. VPS üzerinde çalışıyor. Bir değişiklik yapalım uygulamamıza gelip. Görelim. Yani bu pipeline nasıl çalışıyor. Şuraya gelelim. App'e gelelim. Page'e gelelim. Neyi değiştirelim mesela? EV maliyetini ve menzilini net rakamlarla planla diyor. Bulalım bu metni burada. Pardon. Şunu kapatayım. Bunda da bir işimiz yok. Şu page'e gidelim tekrar. Metinler neredeydi? Elektrikli araçlar için akıllı merkezi diyor. Şuraya gelip XXXX yazalım. Kaydedelim değişiklikleri. Bunu push edelim şimdi. Stage diyelim. Sen uydur kardeşim. Ben uyduramıyorum artık. Sen de uydurma. Tamam, ben yazayım. Değiştirildi diyelim. Commit diyelim. Push diyelim. Şimdi otomatik olarak gördüğünüz gibi deployment işlemi başladı. Çünkü ben GitHub'a push ettim. Trigger olarak da onu ayarladığımız için değişiklikleri algıladı ve tekrardan deployment işlemi otomatik başladı. Burası bittiğinde benim şuradaki görüyor olmam lazım. XXX değişikliğini. Bir yapsın deployment'ını. Şu anda deploy yapılıyor. Şöyle view diyelim. Bu arada deminki hata onu açıklamayı unuttum. Port kullanımdaymış 3000. Ben onu farklı bir port verdim. Oradan devam ettik. Niye kullanımda bilmiyorum. Onun detayına bakabiliriz sonradan. Şu anın konusu değil. Running diyor. Yapsın bakalım. Evet, done dedi. Geliyorum şimdi uygulamaya. Daha hiç ayar yapmıyorum zaten. Get fail dedi. Niye? Ne oldu? Ne olduğuna dair şu anda hiçbir bilgim yok. Logs'la bakalım. Uygulama çalışıyor aslında. Allah Allah. Bir stop deyip tekrar start diyelim bakalım. Start. Şu hata mesajı değişiyor mu? Tamam, 404 oldu. Confirm diyorum. Yeniliyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi değişiklikler geldi ama bu bizi keser mi? Kesmez. Bu durum hoşuma gitmedi. Tekrar şuraya QQQ diyelim. Kaydedelim. Şuraya tekrar yazalım. Dev diyeyim. Hiç uğraşacak halim yok. Push diyelim tekrar. Orada ne oldu acaba? Aklı gitti. Muhtemelen 1000 yılda bir olacak burada başımıza geldi. Açık konuşmak gerekirse de bu videoyu hazırlarken başıma gelmeyen kalmadı. Bir sürü aksilik oldu. Bu da bunlardan bir tanesi olsun. Şöyle deployments'a tıklayalım. Geldi gördüğünüz gibi running. Videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ne yapmış olduk? Geliştirdiğimiz uygulamayı bir VPS'e deploy ettik. Sonrasında bir değişiklik olduğunda GitHub üzerinden sadece GitHub'a push etmemiz, uygulamamızı güncellememize yetti. Yani modern bir aslında pipeline kurduk. Bence gayet güzel oldu. 10 numara 5 yıldız. Dolayısıyla buradan muhtemelen ben EV Calculator tarafında ilerlerim. Eğer hoşunuza gittiyse video beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi Abdullah 10 koduyla da Hostinger'den VPS'inizi %10 indirimle alabilirsiniz. Şuna view diyelim tekrardan. Bitti zaten.
Dan dedi. Şimdi geliyorum. Şurada QQQ'yu görmem lazım. Hah, düzeldi. Deminki olay muhtemelen 1000 kerede bir kere olacaktı. O da bize denk geldi. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler buraya kadar geldi. Bu bir backend de olabilirdi. Bir başka bir uygulama da olabilirdi. Önemli değil ne oldu. Saat gibi bir şey kurduk. Kurgu kurduk. Bence güzel oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.